Hiç şunu yaşadın mı? Birisi sana bir söz verdi, tutmadı ve sen saatlerce, hatta günlerce o kişinin neden böyle yaptığını düşünmeye devam ettin. Ya da şöyle, bir arkadaşın var, seninle planlar yapıyor, sonra iptal ediyor. Ve sen o gece uykusuz kalıyorsun, sinirden. Neden iptal etti? Benden mi kaçıyor? Bir şey mi yaptım? Peki ya şöyle bir an yaşadın mı hiç? İş yerinde bir sunum yaptın mesela, elinden gelenin de en iyisini yaptın. Ancak patronunun yüzünde hiçbir ifade yok. Ve sen o andan itibaren iç dünyanı karıştırmaya başlıyorsun. Beğenmedi mi? Ben yetersiz miyim? İşimi iyi yapamıyor muyum? Sevgili dost, eğer sahnelerden en az birinde kendini gördüysen bugünkü kitap özeti tam sana göre olabilir. Çünkü bugün seninle paylaşacağım kitap bu döngüyü kırmak için yazılmış. Ve çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Bu döngüyü kırmak için ihtiyacın olan şey sadece iki kelime. Evet, yanlış duymadın. İki tane küçücük kelime hayatını kökünden değiştirebilir. Bugün kitap özetleri köşemizin konuğu Mel Robbins ve dünya genelinde 8 milyondan fazla satan muazzam kitabı Bırak Yapsınlar. 2025 yılının dünya genelinde en çok satan kitabı bu aynı zamanda. Mel Robbins'ten de birazcık bahsetmek istiyorum. Çok ilham aldığım biridir. Hukuk kökenli bir kariyerden gelip hayatının en dip noktasında, iflasın ve depresyonun en dibindeyken 5 saniye kuralı ile küllerinden doğan bir kadın. Onun bu 5 saniye kuralını belki başka bir zaman böyle geniş bir videoda konuşabiliriz. Ve diğer motivasyon konuşmacılarından ya da kişisel gelişim gurularından ayıran en büyük fark, benim de en sevdiğim özelliği, anlattığı hemen her şeyi nörobilimle, yani prefrontal korteks ve bazal ganglionlar arasındaki o ince bağla açıklaması. Tüm bunları yapınca anlattıkları uygulanabilir bilimsel gerçekliği de temsil ediyor. Peki az önce bahsettiğim o iki kelime nedir sence? O iki kelime şu: bırak yapsınlar. Yani kitabın kendi ismi. Bu kitabı senin için 6 bölümde özetleyeceğim. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm, kontrol illüzyonu. Şimdi sevgili dost, bu kitabın derinliklerine inmeden önce sana bir şey sormam lazım. Hayatında ne kadar şeyi kontrol edebiliyorsun? Gerçekten düşündün mü bunu? Sabah kalktığında hava durumunu kontrol edebiliyor musun? Trafiği, patronunun ruh halini, eşinin, arkadaşının seninle ilgili ne düşündüğünü. Cevap çok net değil mi? Hayır. Ama biz ne yapıyoruz tüm bunlara rağmen? Kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışarak ömrümüzü harcıyoruz. Daha önemlisi, bu bizi mutlu etmiyor, başarılı kılmıyor. Tam tersine mutsuz, başarısız, sıradan hayatlar yaşıyoruz. Burada bir farkındalık durağı yapalım. Mesela sosyal medyada paylaştığım bir fotoğrafın altına gelmeyen o yorumu beklemek ya da birinin mesajına neden görüldü attığını analiz etmeye çalışmak. İşte bunlar modern dünyanın kontrol tuzakları. Mel Robbins çok güçlü bir şey söylüyor. Hayatındaki stresin ve mutsuzluğun çoğu kontrol edemeyeceğin şeyleri kontrol etmeye harcadığın enerjiden gelir diyor kitabında. Ve ben de buna yürekten inanıyorum. Benim çalışmalarım da bunu kesinlikle doğruluyor. Bir NLP eğitmeni ve yaşam koçu olarak bunun altını çizmem gerekiyor. Çünkü NLP'de çok temel bir ön varsayım var. Değiştirebileceğin tek kişi sensin. Başkasının haritasını, algısını, inançlarını değiştiremezsin. Tıpkı Epiktetos'un dediği gibi. Bazı şeyler bize bağlıdır. Bazıları ise bize bağlı değildir. Biz bize bağlı olmayanlara takılıp kaldığımızda özgürlüğümüzü yitiriyoruz aslında. Sırf bu sebeple yüzlerce kişiye koçluk seansı yaptım ve Mel Robbins tam da bunu söylüyor bize. Hem de çok pratik bir formülle. Kitapta çok güçlü bir metafor var, tahterevalli. Bir ilişkide diyor, eğer sen sürekli karşı tarafın tepeye çıkmasını sağlamaya çalışıyorsan, yani onu memnun etmeye, onu değiştirmeye, onun seni sevmesini sağlamaya çalışıyorsan ne olur? Sen hep aşağıda kalırsın. Çünkü kontrolü o kişiye vermiş olursun. Peki bilinçaltı burada ne yapıyor? Bilinçaltımız bizi hayatta tutmak için programlanmış ve bu program sosyal kabul görmeyi, reddedilmemeyi, dışlanmamayı bir hayatta kalma meselesi olarak kodluyor. Yani sen arkadaşın seni aramadığında, strese girdiğinde aslında bilinçaltın sana şunu söylüyor: dikkat, sürüden atılabilirsin. Bu
binlerce yıl öncesinden gelen bir alarm. O zamanlar geçerliydi, doğruydu ama artık o kabilede yaşamıyoruz. Peki neden halen öyle çalışıyor? Çünkü amigdala diye bir bölüm var beynimizde ve o bütün korkuların, ikazların, alarmların merkezi ve tehlikenin tam olarak ne olduğunu analiz etme yeteneği ne yazık ki yok. Her türlü korku ya da tehdidi aynı şekilde algılıyor. Ne var ki biz artık o kabilede yaşamıyoruz ve artık reddedilmek ya da sürünün dışında kalmak ölüm demek değil. İşte Mel Robbins'in bırak yapsınlar dediği an bu eski alarmı susturma anıdır aslında. Bölüm 2, İki ayaklı sistem. Bırak yapsınlar ya da bırak ben yapayım. Kitabın kalbinde iki parçalı bir sistem var sevgili dost. Birinci ayak bırak yapsınlar, ikinci ayak bırak ben yapayım. İlk parça dışa dönük. Başkalarının davranışlarını, düşüncelerini, seçimlerini bırakmakla ilgili. İkinci parça ise içe dönük. Kendi tepkini, kendi seçimini, kendi yönünü belirlemekle ilgili. Bir örnek vereyim burada. Diyelim ki bir etkinlik düzenliyorsun ve bazı arkadaşların gelmedi. Eski sen ne yapardı? İçinden şöyle geçerdi muhtemelen. Beni bu kadar mı önemsiyorlar? Ya da beni hiç mi önemsemiyorlar? Ben onlar için ne kadar uğraşıyorum? Onlar benim için bir gün bile ayırmıyorlar mı? Ve sonra günlerce bu düşünceyle boğuşursun. Belki o arkadaşlarına pasif agresif mesajlar atarsın. Belki küsersin. Belki de onları bir daha davet etmezsin. Ama içinden de kıvranırsın. Peki yeni sen ne yapmalı? Aslında Mel Robbins bize şunu söylüyor. Bırak gelmesinler. Bu onların kararı. Senin kararın ise bırak ben yapayım. Yani ben seçeyim olmalı. Ben orada olan insanlarla muhteşem bir gece geçireyim. Gelmeyenleri bırakıp gelenlerle ilgileneyim. Ne kadar basit ama ne kadar devrimsel. Bak, bu aslında bir zihin formatlama meselesidir. Kendini dışarının onayından çekip kendi merkezine yerleştirmek. Tam da bu noktada bir şeyi fark etmeni istiyorum. Eğer bu bırak ben yapayım, kendime odaklanayım halini bir yaşam biçimi haline getirmek istersen 1 Nisan çarşamba sabahı 7. kez düzenleyeceğimiz 21 günde zihnini formatla challenge eğitimim harika bir fırsat olabilir. Her sabah 5.30'da buluştuğumuz o Zoom seanslarında aslında Mel Robbins'in bu teoride anlattığı seçim yapan kişi olma halini hücresel düzeyde inşa ediyoruz. Kontrolü bırakıp merkeze dönmeyi pratik ediyoruz. Ayrıca 21 gün boyunca WhatsApp grubundan ödevler ve kesintisiz iletişim ile derslerde yaptıklarımızı kalıcı hale getiriyoruz. Hem de muhteşem hediyeler de var. Eğer incelemek istersen videonun açıklama kısmında linki bulabilirsin. Şimdi devam edelim. Mel Robbins diyor ki bu teoriyi kızın Sawyer'dan öğrendim. Kızının balo planları alt üst oluyor. Arkadaşları planlarını değiştiriyor. Yani birçoğu gelmiyor. Mel annesi olarak hemen kızını korumak, durumu düzeltmek istemiş. Ancak kızı ona bakmış ve çok kararlı bir şekilde şöyle demiş. Anne bırak gelmesinler. Bırak yapsınlar. Ben kendi planımı yapacağım. Nasıl bir duruş bir düşünsene. Ve Mel Robbins diyor ki o an sanki bir şimşek çaktı. O iki kelime yılların terapisinden daha etkili oldu. Sevgili dost, şimdi bunu bilinçaltı diliyle çevireyim senin için. Bırak yapsınlar dediğin an beyninde ne oluyor biliyor musun? Amigdala diye az önce tarif ettiğim o bölüm yani beyninin alarm merkezi sürekli çalan o alarmı susturuyor. Prefrontal korteks yani beyninin akılcı bölümü devreye giriyor. Ve sen artık tepki veren değil, seçim yapan kişi oluyorsun. Tepki veren bilinçaltının kölesidir. Seçim yapan insan ise bilinçaltının efendisidir. Bu farkı hiç ama hiç unutma lütfen. Bu arada Harvard Üniversitesi'ne yapılan bir araştırmada stres anında verilen bilinçli duraklamanın prefrontal korteksi aktive ederek kortizol seviyesini düşürdüğü kanıtlandı. O bilinçli duraklama nedir? Belki derin bir nefestir. Belki biraz kendime izin vereyim, doğru bir karar alayım, biraz düşüneyim, tepkisel yaklaşmayayım demektir. Ama her ne olursa olsun çok ama çok faydalıdır. Otomatik pilottan çıkmaktır. Bölüm 3. En büyük hapishane. Başkaları ne düşünür? Kitabın en güçlü bölümlerinden biri başkalarının ne düşüneceği korkusu üzerine. Mel Robbins çok net konuşuyor. İnsanların senin hakkında ne düşündüğü konusundaki korku hayatındaki en büyük frendir diyor. Ve bilimsel olarak da bu doğru. Bu korku ertelemeye, mükemmeliyetçiliğe, aşırı düşünmeye ve özgüven kaybına yol açıyor. Bu durum psikolojide spotlight efekt yani spot ışığı efekti olarak bilinir. Herkesin
bizi izlediğini zannederiz. Oysa herkes kendi hayat filminin başrolünde kendi dertleriyle meşguldür. Sevgili dost, sana önemli bir gerçeği söyleyeyim mi? İnsanlar senin hakkında ne düşünürlerse düşünsünler, sen bunu değiştiremezsin. Bu da bilimsel bir gerçek. Karşıdaki kişinin algısı onun haritası ve onun filtreleri tarafından şekilleniyor. Senin elinde değil. Kitapta çok güçlü bir ifade var. Diyor ki en büyük rakibin seni kötü değerlendiren kişi değildir. En büyük rakibin denemekten korkan kendindir. Bu söz seni bir yere götürüyor mu bilmiyorum ama bence götürmeli. Çünkü bu bilinç altındaki sınırlayıcı inançlarla doğrudan ilgili. Ben yeterli değilim. Başaramazsam ne olur? Ya beni yargılarlarsa? Bunların hepsi bilinç altında çocukluktan yazılmış programlardır. Bu arada ünlü fizikçi Albert Einstein bile zamanında akademik çevrelerce dışlandığında bu bırak yapsınlar felsefesini uygulamıştı. Başkalarının onun teorileri hakkındaki düşüncelerini kontrol etmeye çalışmak yerine kendi hakikatini aramaya devam etmişti. Öyle yapmasaydı bugün fizik dünyasında neler eksik olurdu bir düşün lütfen. Ve yazar Mel Robbins diyor ki İnsanlara senin hakkında kötü düşünme özgürlüğü ver. Bırak yapsınlar ve sen kendi hayatını yaşa. Yani bırak ben yapayım de. Ben seçeyim. Ne istediğime, ne yapacağıma ben karar vereyim. Aslında bunu çok güzel açıklayan bir atasözümüz de var. El ağzıyla kuş tutulmaz. Atalarımız bunu yüzyıllar önce biliyordu. Mel Robbins onu bilimsel verilerle, nörobilimle ve pratik araçlarla yeniden paketlemiş. Bölüm 4. Büyük Sır. Yetişkinler aslında 8 yaşında. Kitabın beni en çok etkileyen bölümlerinden biri de bu. Mel Robbins çok cesur bir şey söylüyor. Çoğu yetişkin büyük bedenlerin içine sıkışmış 8 yaşında çocuklardır diyor. Ne demek bu? Aslında şu demek. Birçok yetişkin duygusal olgunluk geliştirememiş. Pasif, agresif davranışlar, suçlama, soğuk savaş, küsme, patlama bunların hepsi aslında çocuklukta öğrenilmemiş duygusal düzenleme becerilerinin yansıması. Ünlü psikiyatrist Carl Gustav Jung'un gölge kavramı tam da burada devreye giriyor. İnsanlar kendi içlerindeki iyileşmemiş yaraları sana yansıtırlar ve Mel Robbins diyor ki birinin duygusal bir patlaması olduğunda o kişinin 8 yaşındaki halini gözünün önüne getir. Bakış açın tamamen değişir. Yani ilişkilerimizin iyileşebilmesi adına çok önemli bir tavsiye veriyor aslında. Bir NLP uzmanı olarak şunu eklemem lazım. NLP'de algısal pozisyon değişimi diye bir tekniğimiz vardır. Olaya karşıdaki kişinin gözünden bakmak. Mel Robbins'in burada yaptığı tam da bu aslında ya da bize tavsiye ettiği şey. O yetişkinin içindeki çocuğu gör ve o zaman tepki vermek yerine ona şefkatle yaklaşırsın diyor. Tabii burada dikkat etmek gerekiyor. Şefkat göstermek, sınırsız tolerans göstermek değildir. Bırak yapsınlar, yani çocukça davransınlar. Bırak ben yapayım, yani sınırlarımı koruyayım. Bu ayrım çok ama çok önemli. Bölüm 5. Büyük dağılma. Yetişkin arkadaşlığının gerçekliği. Kitapta büyük dağılma diye bir kavram da var. Ve bu kavram birçok insanın yıllardır hissettiği ama adını koyamadığı şeyi çok güzel tanımlıyor. Çocuklukta arkadaşlık bir takım sporuydu adeta. Okulda, mahallede her gün yan yanaydık. Ancak yetişkinlikte öyle mi? Herkes farklı yönlere dağılır. Evlilik, kariyer, şehir değişikliği, çocuklar, geçim sıkıntısı vesaire vesaire. Mel Robbins diyor ki arkadaşlığın 3 temel direği var. Yakınlık, zamanlama ve enerji. Bu 3 direkten biri bile kaybolduğunda arkadaşlık doğal olarak zayıflar. Ve bu senin suçun değil. Yani birileri sana yakın davranmadığında eskisi gibi hemen kendini suçlama diyor. Kendine bunu yapma diyor. Kansas Üniversitesi'nden çok ilginç bir araştırma var bu arada. Sıradan bir arkadaşlık kurabilmek için yaklaşık 74 saat birlikte vakit geçirmek gerekiyor. Yakın arkadaşlık için ise bu süre 200 saati aşıyor bu araştırmaya göre. 200 saat. Yetişkin hayatında bunu sağlayabilmek ne kadar zor bir düşün. Bu arada biyolog Robin Dunbar'ın Dunbar sayısı teorisine göre beynimiz aynı anda en fazla 150 kişiyle anlamlı ilişki kurabiliyor. Zamanla insanların elenmesi biyolojik bir zorunluluktur. Yani bırak yapsınlar, bırak uzaklaşsınlar. Biz ise kendi seçimlerimizle kiminle ilişki kuracağımıza kendimiz karar verelim. Bölüm 6. Sen ne yapacaksın ve harekete geç.
Sevgili dost, hayatın fırtınalarını kontrol edemezsin. Ama kendi tepkini kontrol edebilirsin. Avusturyalı psikiyatrist Viktor Frankl'ın toplama kamplarından sağ çıkmasını sağlayan o muazzam sözü hatırla. Diyordu ki, uyaran ile tepki arasında bir boşluk vardır. O boşlukta bizim gücümüz ve özgürlüğümüz yatar. İşte bırak yapsınlar o boşluğun adıdır. Sevgili dost, kitabı sana 6 büyük başlıkta özetledim. Şimdi bir adım geriye çekilelim ve bütüne bir bakalım. Mel Robbins aslında bize ne diyor? Diyor ki yağmuru kontrol edemezsin ancak şemsiyeni açabilirsin. Ve bu kişisel gelişimin, dönüşümün en temel prensibidir. Dışarıyı değiştiremezsin, içeriği değiştirebilirsin. İçeriği değiştirdiğinde dışarı otomatik olarak değişir. Peki bunu nasıl yapacaksın? İlk adım farkındalık. Bugünden itibaren kendini kontrol etmeye çalışırken yakala. Yani birinin mesajını beklediğinde, birinin davranışını değiştirmeye çalıştığında, birinin seni onaylamasını beklediğinde dur ve iki kelimeyi söyle. Bırak yapsınlar. Bırak istediği gibi davransın ya da nasıl hoşuna gidecekse bu anlama gelecek şekilde ifade et. Bırak yapsınlar. İkinci adım, odağını değiştir. Bırak ben yapayım. Ben şu anda bu durum karşısında ne yapabilirim diye sor. Enerjini kendine yönlendir. Üçüncü adım, tekrar et. Bu bir alışkanlık. İlk günden mucizeler bekleme. Ancak tekrar yaptığında göreceksin ki çok daha güçlenmişsin. Artık hayata karşı bambaşka bir duruşun var ve mutluluk seviyen yani hayat kaliten yükselmiş. Bugün senin için Mel Robbins'in bu muhteşem kitabını özetledim. Ama bir özet sadece bir başlangıçtır. Asıl dönüşüm bu bilgiyi hayatına uyguladığında başlar. Bugünden itibaren bir şey yap. Birisi seni kızdırdığında, hayal kırıklığına uğrattığında, beklentini karşılamadığında. Bir nefes al ve bırak yapsınlar de. Sonra kendine sor. Ben ne yapabilirim? Bu iki kelime belki de hayatının dönüm noktası olabilir. Kitabı okumanı kesinlikle tavsiye ederim ya da en azından bu özeti dinleyerek ilk adımı atmış oldun. Ama kitap tabii ki bambaşka, çok daha geniş olarak anlatıyor. Özetlediğim tüm kitaplar gibi alıp okumanı çok isterim. Ve bitirirken her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapmama izin ver. Bizler bugün buralarda bunları konuşuyoruz. Hangi kitabı okuyalım, hayatımızı nasıl iyileştirelim, nasıl daha çok para kazanalım vesaire. Ancak bir yerlerde mazlumlar hala acı çekiyor. Özellikle de Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde. O kardeşlerimizi unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve aynen bu kitapta konuştuğumuz gibi her şeyi kontrol edemeyiz. Yani biz bu zulümleri belki bir anda durduramayabiliriz. Böyle bir gücümüz olmayabilir. Ancak kontrolümde olan ne var diye sorabiliriz. Ben bunun daha fazla insan tarafından duyulması, akılda kalması için ne yapabilirim? O durumlarımızda, hikayelerimizde paylaşabiliriz bunu değil mi? Bunun haricinde her istediğimizde onlar için dua edebiliriz. Bütçemiz nispetinde yardım gönderebiliriz ve en önemlisi boykot yapabiliriz. Neden en önemlisi? Çünkü boykot bambaşka bir duruştur. Hem kendi değerlerimizi yansıtırız, haklının yanında oluruz, güçlünün yanında olmak yerine hem de gerçekten bir şeyleri değiştirmenin en sağlam, en garanti yolu boykot yapmaktır. Çünkü zalimler yaptıklarını devam ettirebilmek adına her zaman paraya ihtiyaç duyar. O parayı bizim üzerimizden sağlamalarını engellemiş oluruz ve bu duruş hem maddi hem de manevi olarak birçok şeyi değiştirebilir. Yeni bir kitap özetinde ya da yeni videolarda buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.